Bağımlılığı aslında ben bir aile olarak görüyorum. Sadece tütün, sadece alkol, sadece uyuşturucu değil, bir bütün olarak bağımlılık ailesiyle mücadele etmek gerekiyor. Bunun için şöyle bir tabiri ben devamlı kullandığım için burada da kullanmak durumundayım. En tehlikeli bağımlılık, en tehlikeli bağımlılık maddesi en kolay ulaşılanıdır. Onun için bir tek sigara çok tehlikelidir. Bir tek bira şişesi çok tehlikelidir. Bir tek küçük madde çok tehlikelidir ve okullarda kullanılan, eskiden kullanılan yapıştırıcılar, solvent bazlı yapıştırıcılar çok tehlikelidir. Biz onun için hasbelkader 2002 sonrasında, Sayın Bakanım teşrif ettiler. Sayın Bakanım müsaadenizle devam etmek istiyorum. Bağımlılıkları bir aile olarak nitelediğimi bunun için en tehlikeli bağımlılık yapıcı maddenin de en kolay elde edileni olduğunu ifade ettim. Bunun için 2002'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bir Yeşilay mensubu olarak tütünle mücadelede özellikle dünyada bizi lider konuma getiren, kanunu hazırlayan bir kişi olarak, bir Yeşilay mensubu olarak büyük mutluluk duymaktayım. Bunun dışında yine okullarda solvent bazlı yapıştırıcıları yasaklayan bir kanunu da hazırlamış bir kişi olarak, Yeşilay mensubu olarak sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ve nihayet alkolle ilgili kısıtlamalarda ve uyuşturucunun çocuklara satışını bilhassa yüksek miktarda cezalarla cezalandıran kanunları hazırladık. Bunlarda gördüğüm şudur ki, bütün bunlarla mücadele etmek biraz daha kolay. Ama teknoloji bağımlılığı bunların hepsinden daha zor. Çünkü alkol veya tütün veya uyuşturucu veya uçucu maddeyi maddi olarak görebiliyor ve engelleyebiliyorsunuz. Ama teknolojide soyut bir kavram. Engellenmesi çok zor ve hatta kullanımı da gerekli olan bir malzeme. Tıpkı annelerimizin mutfaklarda bazı beylerin de kullandığı ekmek bıçağı gibi. Kullanmak zorundasınız ama ne size ne bir başkasına zarar verdirmeyeceksiniz. İşte bu kadar zor bir alanda, üstelik Sayın Milli Eğitim Bakanımız burada, bütün okullarda ve bütün çocukların da tabletle eğitime geçilmiş, internetten faydalanma zorunluluğu olan bir ortamda çocukları korumanın ne kadar zor olduğunu kabul etmek gerekir. İşte bütün her şey www yani sitelerinin 1993'te yürürlüğe girmesinden sonra, dünyaya yayılmasından sonra başladı. Bu büyük teknoloji girdabı içerisine hepimizi aldı. 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptık ve nihayet 2011 yılında o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sağlık Komisyonu Başkanı sıfatımla hem Dünya Sağlık Örgütü'ne hem de UNICEF'e resmi müracaatta bulundum. 2011. Bu teknoloji bağımlılığın, cyber bağımlılık, e-bağımlılık, sanal bağımlılık ne derseniz deyin, bunun çok ciddi bir tehlike ve çocuklarımız için, insanlarımız için çok ciddi bir tehdit olduğunu ve yalnız bir ülkenin alacağı tedbirlerle bunu engellemenin mümkün olmadığını, tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü çerçeve sözleşmesinde olduğu gibi uluslararası bir metin hazırlayıp bütün dünyayı bağlayıcı bir hüküm getirmesi gerekliliğine inandığımı ifade ettim. Ve bu talebimi zat halinizin ve sizlerin, katılımcıların huzurunda tekrar yineliyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF mutlaka bu işe el atmalı ve bütün dünya ülkelerini bağlayan bir çerçeve sözleşme hazırlamalıdır diye ifade etmek istiyorum. Tabii ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada bugün bütün İslam aleminin Miraç Kandili, ben İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum.
bizleri bağımlılıktan kurtarması için vesile olmasını temenni ediyorum. Ve şimdi sözü daha fazla uzatmadan Dr. Mark Griffiths hakkında sunumu yapacak olan değerli bilim insanım hakkında kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Dr. Mark, Nottingham Trent Üniversitesi'nde davranışsal bağımlılık alanında profesör ünvanı olan bir bilim insanı ve Uluslararası Oyun Araştırmaları Biriminin direktörüdür. Griffiths, davranışsal bağımlılıklar, yani kumar, video oyunları, çevrimiçi bağımlılıklar alanında uluslararası çapta tanınmaktadır ve 1994 yılında aldığı kumar araştırmaları alanına üstün bilimsel katkıları için John Rosencrantz Araştırma Ödülünü ve gençler arasındaki kumar alanına öncülük eden katkıları, önderliği ve adanmışlığı için Kuzey Amerika'da 2006'da aldığı gençler arasındaki kumar alanı yaşam boyu başarı ödülü, zannediyorum kumar alanındaki engelleyici faaliyetlerinden dolayı almış olduğu yaşam boyu başarı ödülü de dahil olmak üzere 15 ödül almıştır. Dr. Mark'ın en son ödülü 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Konseyi tarafından kumar hastalığı alanında verilen yaşam boyu araştırma ödülüdür. Dr. Mark, 550'nin üzerinde araştırma makalesi, 5 kitap, 130 kitap bölümü ve 1000'in üzerinde makale yayınlamış, aynı zamanda serbest gazetecilik de yaparak 1988 yılından bu yana 3000'in üzerinde radyo ve televizyon programında yer almıştır. Bilim alanındaki gelişmelerle ilgilenen İngiliz dernek tarafından sosyal bilimler alanında 2004'te öne çıkan bilimsel iletişimciler Joseph Lister ödülünü de alan Griffiths'in diğer ödüller arasında İngiliz Psikoloji Derneği tarafından 2006'da verilen psikoloji alanında öğretim uzmanlığı ödülü ve psikoloji alanına olağanüstü katkıları için verilen İngiliz Psikoloji Topluluğu ödülü de bulunmaktadır. Çok başarılı bir bilim insanı, mutlaka bizlere vereceği bilgi dağarcığımızı artıracaktır. Ben kendisini kürsüye davet ediyorum. Dr. Mark, the floor is yours. Please. Thank you very much. Can you all hear me at the back? Hope you can. I've just flown in from America. I'm very jet lagged. I've actually been up for about 8 or 9 hours already now. I'm going to apologize to my translator to start with because I do have a tendency to talk very fast, which I'm sure that means that you won't get every word that I'm saying if you're listening to it in translation. As you've probably heard by some of that introduction, my addiction happens to be publishing papers, which is just about the best addiction that you can have in academia. But what I'm going to do today, I'm going to try and do a number of things. The first thing, I'm actually going to go back to basics. I've heard the word addiction already mentioned in the first hour probably 100 times, and I'm sure that everybody in the room has a different definition of what it is to be addicted to something, and I really want to just go back and say how I conceptualize addiction. I briefly want to talk about technological addictions. For those of you who haven't followed my work, I'm very proud that in 1995 I was the very first person to publish a paper simply called Technological Addictions, and it's really good to, now that we've actually got whole congresses actually discussing this subject. I want to talk about some of the conceptual issues revolving around internet addiction, talk about some of the generic risk factors in facilitating internet and online addictions. I briefly want to talk about the whole concept of internet addiction and an internet addiction typology that was put forward by Dr. Kimberly Young and why I have great problems with it, and then talk about online gaming addiction. Okay, so for me, I think there are three important questions when we look at this whole area of online addiction. The first one, well, what actually is addiction? The second thing to ask, well, does internet addiction really exist? We've already heard comments that, you know, a lot of people actually think addictions are only to do with the ingestion of psychoactive substances like drugs and alcohol, etc. And if people are genuinely addicted to the internet, well, what are they actually addicted to?
So I'm just going to start off very briefly by trying to conceptualize how I actually look at addiction, because if anyone's followed my work, they'll know that I've researched on everything from exercise addiction, internet addiction, video game addiction, gambling addiction, sex addiction, eating addictions. And if we're going to use the word addiction, then I think we have to be very clear on what it is that addiction is. And for me, addiction fundamentally comprises of 6 different components. And I don't care what the behavior is. If any behavior fulfills these 6 components, then I would operationally define that behavior as a genuine addictive behavior. Now, the first component here is something that I call salience. And salience basically means that this is the single most important thing in this person's life. Here is something that if they're not actually engaged in the activity, they're thinking about the next time that they're going to do it. In effect, they are totally preoccupied by this particular behavior. Now, some of you in the room might be experts with things like drug and alcohol addictions, and you might say to yourself, well, these people that are addicted to drugs and alcohol, they don't think about drugs and alcohol all the time. But in fact, particularly with substance addictions, is that people do not realize how preoccupied they are with their particular substance of choice until that particular substance is taken away. So, for instance, I could be an alcoholic. I've actually forgot. If I was an alcoholic, this could actually be neat gin or neat vodka. I could be an alcoholic and do this lecture at the same time, knowing that my drug of choice is right next to me. And that is the thing about substance addictions, is that people do not realize how important that substance is until they're prevented from engaging that substance of choice or that particular behavior. So last week, for instance, I was on a 12-hour plane flight from Britain to San Francisco, and I can tell you now that I spotted the smokers, the addicted smokers, very, very quickly, because suddenly nicotine became the single most important thing in those smoking addicts' lives, because they were prevented from engaging in their drug of choice. And so in that particular situation, when we're talking about drug addictions, I actually refer to that as reverse salience, is that basically drug and alcohol addicts, they do not realize how preoccupied they are with the behavior until they're actually stopped from engaging in that behavior. But when we talk about things like gambling and online addiction and video game addiction, these are all encompassing behaviors that literally can take over a complete person's time and behavior. And so that's just the first component, salience. The second thing is I think about addictions is that all addictions give people consistent and reliable shifts in mood state. Now there's some paradox here, because people can use addictions both to get high, to get buzzed up, to get aroused, to get excited, but they can actually do it for the exact opposite, to tranquilize, to escape, to numb, to distress, to relax. And in fact, people can use different addictions, different substances, different behaviors at different times of the day to get completely different effects. Nicotine addicts, the first thing in the morning, they might smoke a couple of cigarettes to get a nicotine rush, but by the end of the day, they're actually using that behavior not to actually get stimulated, but to actually relax and de-stress and actually escape from their day-to-day activities. The third thing is tolerance, this idea that we need more and more of this behavior or more of this substance to get those same initial mood-modifying effects. And then the fourth component is withdrawal symptoms. I mean, for me, something is not a genuine addiction. If somebody is doing something excessively and then they stop and they don't have withdrawal symptoms, for me, this is not a genuine addiction. I would expect on a psychological level, if somebody is genuinely addicted to the internet or genuinely addicted to an activity on the internet, is at a psychological level, they will experience, extreme frustration.